aklına geldi. Heyecanlandın, yazmaya başladın ve tam o anda gitti. Bu tanıdık mı? Toplantıdasın. Dinlemeye çalışıyorsun. Ama zihnin şimdiden 3 yerde birden. Bu tembellik değil. Aynı görevi 20 kez erteliyorsun. Kendine tembel diyorsun. Ama bu tembellik değil. Bu D, E, H, B. Ama bir de tam tersi var. O kadar derinden daldın ki saatler geçmiş. Bunu da tanıyor musun? Onlarca sekme, yarım kalan projeler, başlanıp bitirilemeyen şeyler. Zihninin tam olarak görüntüsü bu. Tembel değilsin, dağınık değilsin. Belki beynin sadece farklı çalışıyor. Devam et. Bu seni ilgilendiriyor. D, E, H, B. Bir karakter sorunu değil, bir irade sorunu değil. Dopamin sisteminin farklı çalışmasıdır. Beyin kimyası. Çocuklukta sandalyeden atlayan çocuk değil artık. Yetişkin D, E, H, B sessizdir, içseldir ve genellikle görünmezdir. 3 tipi var. Dikkat eksikliği ağırlıklı, hiperaktif ya da ikisi birden. Hangisi sana benziyor? Kadınlarda D, E, H, B farklı görünür, daha sessiz, daha iyi gizlenir ve yıllarca atlanır. Erkeklerde hiperaktivite yaşla azalıyor ama içteki gürültü, dağınıklık ve odak sorunu o kalıyor. D, E, H, B olduğunu bilmek seni değiştirmiyor. Ama anlıyorsun, bu hep senin suçun değildi. Bir göreve başlamak, bazen fiziksel olarak imkansız gibi hissettiriyor. Bu tembellik değil, task paralysis. 5 dakika sandın, 3 saat geçmiş. D, E, H, B de zaman farklı hissettiriyor. Belirsiz ve dengesiz. Ama ilgi çekici bir şey bulduğunda dünya duruyor. Saatler geçiyor. Bu da D, E, H, B'in bir parçası. 5 şey başlattın. Hiçbirini bitiremedin. Bu organizasyon sorunu değil. Bu D, E, H, B'in imzası. Anahtarlar, telefon, önemli toplantı, hepsini unuttun. Bu dikkatsizlik değil, bu D, E, H, B, birisi öksürdü. Dikkatini kaybettin. Tekrar odaklanmak için dakikalar gerekiyor. Bu senin sorunun değil. Küçük bir eleştiri. Ve içinde çöktü her şey. D, E, H, B'de duygular daha yoğun gelir. Bu zayıflık değil. Bir mesaj okumak ve kalbinin hızlandığını hissediyorsun. Reddedilme korkusu DEHB'de fiziksel oluyor. Dinlemiyorsun demiyorlar aslında. Dinleyemiyorsun diyorlar. Bu fark çok büyük ve bu büyük ölçüde DEHB. Yarın son gün. Hala başlayamıyorsun. Bu iradeyle ilgili değil. Bu DEHB'in en sinir bozucu yüzü. Neden böyleyim? Neden yapamıyorum? Bu iç ses. DEHB tanısı almadan önce çok tanıdıktır. Dışarıdan normal görünmek için harcadığın enerji, bu enerji yoruyor ve kimse görmüyor. Tembel, motive eksikliği, dağınık, yıllarca aldığın bu etiketler, hepsinin verdiği hasar var. Zekisin. Herkes biliyor. Ama potansiyelinle performansın arasında hep bir uçurum vardı. Bu acı veriyor. Biraz daha çalışsa, biraz daha dikkat etse, o cümleler
o cümlelerin hiçbiri seni görmedi. İş hayatında başardın ama 2 katı enerji harcayarak. DEHB olmadan ne kadar daha az yorulurdun. Çalışıyorsun, başarıyorsun. Yani DEHB yok denemez. Yüksek fonksiyonlu DEHB gerçektir ve çok yorucudur. Geç tanı ve o his, keşke daha önce bilseydim. Bu üzüntü geçerli ve bu anlayış hala iyileştiriyor. İlişkinde partner yoruldu, sen de yoruldun ve kendinle ilgili çok şey düşündün. Bu döngü biliyor musun? Empatin yüksek, gerçekten önemsiyorsun. Ama odak tutmak zor. Bu zıtlık seni yoruyor. DEHB'li beyin dopamin arar. Yoğun aktiviteler, yeni şeyler, risk. Bu bir karakter sorunu değil. Gece yatıyorsun ama zihnin kapanmıyor. Düşünceler, planlar, unutulan şeyler. Bu da DEHB ama DEHB'in başka bir yüzü var. Yaratıcılık, farklı bağlantılar, alışılmışın dışında düşünme, enerji, empati, özgünlük, beklenmedik bağlantılar. DEHB sadece zorluk değil, farklı bir güç. Kaç tanesini tanıdın? 3 mü? 5 mi? Hepsi mi? Bu sayı seni tanımlamıyor, anlıyor. Bu video tanı koymuyor ama tanıdıysan bir uzmana git. Tanı hayatı değiştirebilir. Tanı alan yetişkinlerin çoğu şunu söylüyor. Hem ağladım hem güldüm. Çünkü nihayet bir isim vardı. Yorumlarda yaz. Hangi işaret en çok tanıdık geldi? Leyla mı, Kerem mi? Yalnız değilsin. Dünya genelinde 360 milyon yetişkin. Türkiye'de milyonlar. Sen bu yolda yalnız değilsin. Bu bilgi seni değiştirmiyor. Ama bir kapı açıyor. Ve sen o kapıdan geçmeyi seçebilirsin. 1. adım. Bir psikiyatrist ya da psikolog. DEHB testi standart. Erişilebilir. 2. adım. Çevreni tasarla. Dikkat dağıtıcıları azalt. DEHB beyni çevreden çok etkilenir. 3. adım. Sistem kur. Rutin oluştur. DEHB beyni yapıya ihtiyaç duyar ve bunda güçlenir. 4. adım. Kendine farklı konuş. Tembel değilsin. Farklı bir beynin var. Bu farkı bil. DEHB gitmez. Ama anlayınca onunla çalışmayı öğrenebilirsin. Bu 2 kişi bunu öğreniyor. Tembel değilsin, dağınık değilsin, farklısın ve bu fark her şeyi değiştiriyor.